Hayatının ne kadarını gerçekten kendin için yaşıyorsun? Bu soruya cevap vermek sandığından daha zor olabilir. Çünkü çoğumuz kendi hayatımızı yaşadığımızı düşünürken aslında başkalarının beklentilerine göre karar veriyoruz. Ne giyeceğimizi, hangi işi yapacağımızı, nasıl görünmemiz gerektiğini, ne zaman evlenmemiz gerektiğini, ne kadar para kazanmamız gerektiğini ve hatta mutlu olup olmadığımızı bile çoğu zaman başkalarının gözünden değerlendirmeye başlıyoruz. Bir noktadan sonra insan kendisine şu soruyu sormayı bırakıyor: ben ne istiyorum? Onun yerine şunu sormaya başlıyor: benden ne bekleniyor? Ve işte insanın kendisinden uzaklaşması tam olarak burada başlıyor. Belki sen de hayatının bir döneminde sırf birilerini hayal kırıklığına uğratmamak için istemediğin bir şeye evet dedin. Belki kendi hayallerini erteleyip başkalarının senden beklediği hayatı kurmaya çalıştın. Belki de yıllardır uğruna çalıştığın şeylerin gerçekten sana ait olup olmadığını hiç sorgulamadın. Stoacı filozoflar ise yüzyıllar önce çok önemli bir gerçeği fark etmişti. Başkalarının hayatını yaşamaya çalıştığın sürece kendi hayatını yaşayamazsın. Marcus Aurelius, Seneca ve Epiktetos'un öğretilerinde tekrar karşımıza çıkan meselelerden biri, insanın kendi zihni ve kendi seçimleri üzerinde hakimiyet kurmasıdır. Çünkü dışarıdaki insanların ne düşündüğünü, seni sevip sevmediğini veya senden memnun olup olmadıklarını kontrol edemezsin. Ama kendi hayatını nasıl yaşayacağını kontrol edebilirsin. Bugün bunu birlikte daha derin bir şekilde inceleyeceğiz. Önce neden sürekli başkalarının onayına ihtiyaç duyduğumuzu ve bunun bizi nasıl kendi hayatımızdan uzaklaştırdığını konuşacağız. Ardından başkalarını memnun etmek uğruna kendimizden vazgeçmenin görünmeyen bedelini ele alacağız. Sonra hayır demeyi öğrenmenin, yalnız kalabilmenin ve kendi kararlarının arkasında durabilmenin neden gerçek özgürlüğün başlangıcı olduğunu göreceğiz. Ve videonun ilerleyen bölümlerinde sana çok basit ama güçlü bir soru soracağız. Eğer kimse seni yargılamayacak olsaydı, hayatında neyi değiştirirdin? Bu sorunun cevabı belki de yıllardır kendinden sakladığın bir gerçeği ortaya çıkaracak. Ayrıca iki kısa hikaye üzerinden başkalarının hayatını yaşamanın insanı nasıl yavaş yavaş tükettiğini ve kendi yolunu seçmenin neden bazen yalnız kalmayı gerektirdiğini göreceğiz. Çünkü kendin için yaşamayı öğrenmek, herkesi hayatından çıkarmak ya da yalnızca kendi çıkarlarını düşünmek değildir. Tam tersine, kendini kaybetmeden başkalarını sevebilmek, yardım ederken kendini tüketmemek ve başkalarının beklentileriyle kendi gerçek isteklerin arasındaki farkı görebilmektir. Belki de hayatında ilk kez birilerinin seni anlamasını beklemek yerine kendini anlamaya başlamanın zamanı gelmiştir. Ve bu videonun sonunda belki de hayatını değiştirecek büyük bir karar vermeyeceksin. Ama çok daha değerli bir şey yapacaksın. Kendi hayatının gerçekten sana ait olup olmadığını sorgulayacaksın. Eğer hazırsanız, başlıyoruz. Başkalarının hayatını yaşamaya nasıl başladın? Bir insan dünyaya geldiğinde hayatının nasıl olması gerektiğine dair hiçbir fikri yoktur. Çocukken neyin değerli olduğunu bilmiyoruz. Başarı nedir? Başarısızlık nedir? İnsanların bizim hakkımızda ne düşüneceği neden önemlidir? Bilmiyoruz. Sonra yavaş yavaş öğreniyoruz. Böyle davranırsan insanlar seni sever. Böyle yaparsan başarılı olursun. Şunu yapmalısın. Bunu yapmamalısın. İnsanlar senin hakkında ne düşünür? Ve farkında olmadan zihnimizin içine başkalarının seslerini yerleştiriyoruz. Bir süre sonra kendi düşüncemizle başkasının beklentisini birbirinden ayırmak zorlaşıyor. Bir meslek seçiyoruz çünkü gerçekten istediğimiz için değil, güvenli olduğu için. Bir ilişkiyi sürdürüyoruz
Çünkü mutlu olduğumuz için değil, bitirirsek insanların ne söyleyeceğinden korktuğumuz için. Bir arkadaşlığın içinde kalıyoruz. Çünkü o insanı sevdiğimiz için değil, yalnız kalmaktan korktuğumuz için. Bazen istemediğimiz bir ortama gidiyoruz. İstemediğimiz bir konuşmayı sürdürüyoruz. İstemediğimiz insanlara gülümsüyoruz. Ve bütün bunların sonunda kendimize şunu söylüyoruz: ben sadece iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Ama burada çok önemli bir ayrım var. İyi bir insan olmak ile kendini sürekli feda etmek aynı şey değildir. Başkalarını önemsemek ile onların onayına bağımlı yaşamak da aynı şey değildir. Stoacıların öğretilerinden çıkarabileceğimiz en güçlü derslerden biri tam olarak budur. Senin görevin herkesin beklentilerini karşılamak değildir. Senin görevin kendi karakterini doğru şekilde inşa etmektir. Epiktetos'un düşüncesinde insanın kontrol edebileceği şeyler ile kontrol edemeyeceği şeyler arasında net bir ayrım vardır. Başkalarının düşünceleri senin kontrolünde değildir. Başkalarının davranışları değildir. Başkalarının seni sevip sevmemesi değildir. Ama senin davranışların, senin seçimlerin, senin karakterin, senin verdiğin kararlar, bunlar sana aittir. Ve hayatının merkezine tekrar bunları koyduğunda bir şey değişmeye başlar. Artık herkesin seni anlamasına ihtiyaç duymazsın. Herkesin seni onaylamasına ihtiyaç duymazsın. Herkesin seninle aynı fikirde olmasını beklemezsin. Çünkü yavaş yavaş şunu anlarsın: kendi hayatını yaşamak, herkes tarafından anlaşılmayı göze almaktır. Bunun ne kadar zor olduğunu anlamak için basit bir örnek düşün. Bir insan yıllarca ailesinin istediği hayatı yaşıyor olsun. Ailesi onun doktor olmasını istiyor. O ise aslında başka bir şey yapmak istiyor. Ama yıllarca onları hayal kırıklığına uğratamam diye düşünüyor. Sonunda istediği mesleği yapıyor, iyi para kazanıyor. İnsanlar onu başarılı görüyor. Ailesi gurur duyuyor. Dışarıdan bakıldığında her şey mükemmel. Ama geceleri yalnız kaldığında içinde bir soru beliriyor. Peki ya benim istediğim hayat nerede? İşte insanın kendinden uzaklaşması bazen böyle sessiz gerçekleşir. Büyük bir çöküş yaşanmaz. Her şey bir anda yıkılmaz. Sadece her gün kendinden küçük bir parça verirsin. Bir hayır yerine tamam dersin. Bir hayalin yerine başkasının beklentisini koyarsın. Bir sınır koymak yerine susarsın. Bir gün, 2 gün, 1 yıl. Ve sonra geriye dönüp baktığında hayatının sana ait olduğunu sanırsın. Ama aslında hayatını başkalarının beklentileri şekillendirmiştir. İşte kendin için yaşamayı öğrenmenin ilk adımı burada başlar. Kendine karşı dürüst olmak. Gerçekten ne istediğini sormak. Neyi sevdiğini değil, sadece neyi istemediğini de kabul etmek. Çünkü bazen özgürlük yeni bir şey seçmekle değil, artık istemediğin şeyi bırakmaya cesaret etmekle başlar. Herkesi memnun etmek için kendinden vazgeçme. İnsanların seni sevmesini istemek doğaldır. Hepimiz kabul edilmek isteriz. Değer görmek isteriz. Birilerinin bizi takdir etmesi hoşumuza gider. Sorun burada başlamaz. Sorun, kendine verdiğin değeri başkalarının sana verdiği değere bağladığında başlar. Çünkü o zaman hayatının direksiyonunu yavaş yavaş başkalarının eline bırakırsın. Biri senden memnun olduğunda kendini iyi hissedersin. Biri seni eleştirdiğinde kendinden şüphe edersin. Biri seni takdir ettiğinde doğru yolda olduğunu düşünürsün. Biri seni reddettiğinde ise sanki yanlış bir şey yapmışsın gibi hissedersin. Böyle yaşadığında hayatın sürekli bir sınava dönüşür. Ve sınavın hakemi de sen değilsindir. Başkalarıdır. Bir gün onların beklentilerini karşılayamazsan kendini başarısız hissedersin.
İşte bu yüzden kendin için yaşamayı öğrenmenin en zor adımlarından biri, herkesin seni sevmesine ihtiyaç duymamaktır. Çünkü gerçek şu, ne kadar iyi olursan ol, bazı insanlar seni sevmeyecek. Ne kadar dürüst olursan ol, bazı insanlar seni yanlış anlayacak. Ne kadar yardımsever olursan ol, bazı insanlar senden daha fazlasını isteyecek. Ve ne kadar doğru bir hayat yaşamaya çalışırsan, çalış, bazıları senin seçimlerini eleştirecek. Bunu değiştiremezsin. Ama onların tepkilerine göre yaşayarak kendi hayatını değiştirebilirsin. Ve işte asıl tehlike burada. Bir insan sürekli başkalarını memnun etmeye çalışırken, bir süre sonra kendi isteklerini duyamaz hale gelir. Çünkü yıllarca sen ne istiyorsun sorusundan önce, onlar ne ister sorusunu sormuştur. Bir adam düşün, her sabah işe gidiyor, akşam eve geliyor, hafta sonlarını ailesine ayırıyor, arkadaşlarının istediği her plana katılıyor. İş yerinde kimseyi kırmamak için sürekli fazladan çalışıyor. Birileri yardım istediğinde kendi işi olsa bile tamam diyor. Herkes onun için aynı şeyi söylüyor. Ne kadar iyi bir insan. Ama bu adam geceleri yatağına yattığında kendini boş hissediyor. Çünkü bütün gün herkese yetişmiş. Ama kendine hiç yetişememiş. Bir gün aynanın karşısına geçip kendisine şu soruyu soruyor. Ben gerçekten böyle bir hayat mı istiyorum? Ve cevap vermekte zorlanıyor. Çünkü yıllardır kendi sesini dinlememiş. Başkalarının sesini dinlemekten kendi sesini unutmuş. İşte bu hikayenin en acı tarafı da bu. Bazen insan kendisini bir anda kaybetmez. Kendisinden küçük küçük vazgeçerek kaybolur. Bir daveti istemediği halde kabul eder. Bir tartışmada haklı olduğu halde sırf ortam bozulmasın diye susar. Bir ilişkide mutsuz olduğu halde yalnız kalmamak için kalmaya devam eder. Bir hayalini erteler. Bir sınırını kaldırır. Bir kez daha önemli değil der. Ve her seferinde kendisine şunu söyler. Bir şey olmaz. Ama o küçük tavizler biriktikçe insanın kendisiyle arasındaki mesafe büyür. Bu yüzden kendin için yaşamayı öğrenmek, bencil olmak değildir. Kendini hayatından çıkarmamaktır. Hayır demeyi öğrenmek. Kendin için yaşamak istiyorsan, hayır kelimesini öğrenmek zorundasın. Çünkü hayır diyemeyen insanın hayatını çoğu zaman başkaları planlar. Birisi senden bir şey ister, kabul edersin. Bir başkası senden zaman ister, onu da verirsin. Bir başkası senden fedakarlık ister. Yine kabul edersin, sonra bir bakarsın, günün kalmamış, enerjin kalmamış. Kendi hedeflerin için zamanın kalmamış. Ama herkes senden memnun. İşte burada kendine şu soruyu sormalısın. Herkesi memnun etmek için kendimi mutsuz etmeye değer mi? Stoacı bakış açısında, insanın görevi herkesin beklentilerine yetişmek değildir. İnsan kendi değerleriyle uyumlu yaşamalıdır. Bu yüzden hayır dediğinde kötü bir insan olmazsın. Bir sınır koyduğunda sevgisiz olmazsın. Kendi zamanını koruduğunda bencil olmazsın. Kendi hayatına sahip çıktığında kimseye ihanet etmiş olmazsın. Çünkü başkasına yardım etmek ile kendini tüketmek arasında büyük bir fark vardır. Bir başkasına destek olabilirsin. Ama onun hayatını yaşamak zorunda değilsin. Birini sevebilirsin. Ama onun bütün beklentilerini karşılamak zorunda değilsin. Aileni önemseyebilirsin. Ama bütün kararlarını onların vermesine izin vermek zorunda değilsin. Arkadaşlarına değer verebilirsin. Ama kendi sınırlarını yok saymak zorunda değilsin. Ve burada çok önemli bir şeyi anlaman gerekiyor.
Kendi hayatını seçtiğinde bazı insanlar senden uzaklaşabilir. Bu korkutucu gelebilir. Ama bazen bu bir kayıp değildir. Bazen bu, hayatında sana ait olmayan şeylerin temizlenmesidir. Çünkü sen değiştiğinde, çevrendeki herkes seninle birlikte değişmek istemez. Sen sınır koyduğunda, sınırlarından faydalanmaya alışmış insanlar rahatsız olabilir. Sen hayır dediğinde, her zaman evet diyen halini seven insanlar seni suçlayabilir. Sen kendi kararlarını vermeye başladığında, senin adına karar vermeye alışmış insanlar seni bencil olmakla suçlayabilir. İşte tam o anda geri adım atma. Çünkü onların rahatsız olması, senin yanlış yaptığın anlamına gelmez. Bazen bir insanın hayatında ilk kez kendisini seçmesi, çevresindeki insanların alışkanlıklarını bozar. Ve bu kötü bir şey değildir. Bu, değişimin başladığının işaretidir. Kendici seçmek, yalnız kalmayı göze almaktır. İnsanların büyük bir kısmı yalnızlıktan korkar. Çünkü yalnız kaldığında dikkatini dağıtacak kimse yoktur. Telefon sessizdir, mesaj gelmez. Kimse sana ne yapman gerektiğini söylemez. Ve ilk kez kendi düşüncelerinle baş başa kalırsın. İşte tam bu yüzden bazı insanlar kendileriyle baş başa kalmamak için yanlış ilişkilerin içinde kalır. Yanlış arkadaşlıkları sürdürür. Kendisine iyi gelmeyen insanları hayatından çıkaramaz. Sırf yalnız kalmamak için mutsuz olduğu bir ortamda yaşamaya devam eder. Oysa Stoacı felsefenin bize öğrettiği önemli şeylerden biri şudur: yalnız kalabilmek, kendine sahip olabilmenin bir parçasıdır. Çünkü kendinle huzur içinde kalmayı öğrenemediğinde, hayatına giren herkese gereğinden fazla ihtiyaç duyarsın. Birinin seni aramasına ihtiyaç duyarsın. Birinin seni onaylamasına ihtiyaç duyarsın. Birinin yanında olmasına ihtiyaç duyarsın. Ve zamanla, kendi huzurunu başkalarının varlığına bağlarsın. Fakat gerçek özgürlük burada başlar. Birileri yanında olmadığı halde iyi olabilmek. Bu, insanlardan uzaklaşmak anlamına gelmez. Tam tersine. İnsanları ihtiyaçtan değil, seçimden sevmeye başladığın anlamına gelir. Bir insanı yalnız kalmaktan korktuğun için hayatında tutuyorsan, o ilişki özgür bir ilişki değildir. Ama bir insanı yanında gerçekten istediğin için tutuyorsan, işte o zaman bağın çok daha değerlidir. Kendi hayatının yolcusu olmak. Bir yol düşün. İki farklı insan aynı yola çıkıyor. Birinin elinde kendi haritası var. Diğerinin ise sürekli çevresindeki insanlara bakıyor. Buradan mı gitmeliyim? Şuraya mı dönmeliyim? Bu yol doğru mu? İnsanlar ne der? İlk insan belki zaman zaman yanlış yola girecek. Bazen kaybolacak. Bazen geri dönmek zorunda kalacak. Ama yol onun olacak. İkinci insan ise başkalarının gösterdiği yönlerde ilerleyecek. Belki hiç kaybolmayacak. Ama bir gün vardığı yerde şu soruyu soracak: ben buraya neden geldim? İşte başkalarının hayatını yaşamak ile kendi hayatını yaşamak arasındaki fark budur. Kendi yolunda hata yapabilirsin. Ama o hata sana aittir. Başkalarının seçtiği doğru yolda ilerleyebilirsin. Ama o hayat sana ait olmayabilir. Bu yüzden kendi kararlarını vermekten korkma. Her kararının mükemmel olması gerekmiyor. Her seçimin doğru çıkmak zorunda değil. Önemli olan seçimlerinin sorumluluğunu üstlenebilmen. Çünkü kendin için yaşamayı öğrenmek, ben ne istersem onu yaparım demek değildir. Bu, seçimlerimin sonuçlarını da ben taşırım diyebilmektir. Kendi yolunu unutan adam. Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan bir adam varmış.
çocukluğundan beri çevresindeki insanların fikirlerine çok önem verirmiş. Bir işe başlayacaksa önce ailesine sorarmış. Bir karar verecekse arkadaşlarının ne düşündüğüne bakarmış. Bir şey satın alacaksa çevresindeki insanların beğenip beğenmeyeceğini düşünürmüş. Yıllar geçmiş. Adam yaşlanmış. Bir gün kasabanın dışında yürürken yaşlı bir adama rastlamış. Yaşlı adam ona sormuş, "Mutlu musun?" Adam bir süre sessiz kalmış, sonra "Bilmem," demiş. Yaşlı adam tekrar sormuş, "Hayatından memnun musun?" Adam yine cevap verememiş. Bu kez yaşlı adam, "Peki bugüne kadar verdiğin kararlardan hangisi gerçekten senindi?" diye sormuş. Adam uzun süre düşündükten sonra tek bir cevap bulamamış. Çünkü hayatı boyunca kötü kararlar vermemişti. Ama kendi kararlarını da pek vermemişti. Herkesin önerdiği yolu izlemişti. Herkesi memnun etmişti. Kimseyle büyük bir tartışma yaşamamıştı. Ama sonunda kendi hayatında misafir gibi hissetmeye başlamıştı. Bu hikayenin en önemli tarafı şu: hayatını yanlış yaşamak her zaman büyük hatalar yapmakla olmaz. Bazen sadece kendi seçimlerini sürekli ertelemekle olur. Kendine ait bir hayat kurmak. Peki bunun çözümü ne? Her şeyi bir anda değiştirmek mi? İşini bırakmak mı? Şehir değiştirmek mi? Herkesten uzaklaşmak mı? Hayır. Bazen hayatını değiştiren şey çok daha küçük bir karardır. Bir sabah kendine dürüstçe sormaktır. Ben gerçekten ne istiyorum? Ve bu soruya başkalarının cevaplarını koymamaktır. Para mı, başarı mı, huzur mu, özgürlük mü, aile mi, yeni bir hayat mı, yalnız kalmak mı, bir şeyler üretmek mi? Belki de hiçbirinin cevabını henüz bilmiyorsun. Bu da normal. Çünkü kendini yıllarca başkalarının beklentileriyle tanımladıysan, kendi isteklerini yeniden keşfetmek zaman alabilir. Ama ilk adım sormaktır. Kendi değerini başkalarının elinden al. İnsanların seni nasıl gördüğü sürekli değişebilir. Bugün seni başarılı bulurlar. Yarın başarısız. Bugün seni överler. Yarın eleştirirler. Bugün yanında olurlar. Yarın uzaklaşırlar. Eğer kendi değerini onların düşüncelerine bağlarsan, ruh halinde onların ellerine geçer. Birinin sözü seni yükseltir. Başkasının sözü seni yıkar. Bir yorum gününü güzelleştirir. Başka bir yorum bütün gününü mahveder. Bu şekilde yaşayan insanın iç huzuru kendisine ait değildir. Stoacı bakış açısının gücü burada ortaya çıkar. Kendine şunu söyleyebilmek: beni herkes sevmek zorunda değil. Herkes beni anlamak zorunda değil. Herkes benim seçimlerimi onaylamak zorunda değil. Ve belki de en önemlisi, ben kendi değerimi başkalarının kararına bırakmak zorunda değilim. Çünkü senin hayatını yaşayacak olan kişi sensin. Senin pişmanlığını taşıyacak olan sensin. Senin geceleri düşüncelerinin içinde kalacak olan sensin. Senin yaşlanınca geriye dönüp bakacak olan da sensin. O halde neden bütün hayatını başkalarının beklentilerine göre yaşayasın? Belki bugün herkes senden memnun olmayacak. Ama en azından kendi hayatının içinde gerçekten sen olacaksın. Kendin için yaşamak, kendini tanımakla başlar. Kendin için yaşamayı öğrenmek istiyorsan, önce kendini tanımayı öğrenmelisin. Çünkü insan kendisini tanımadığında, başkalarının ona verdiği kimlikleri kullanmaya başlar. Ben başarılı biriyim. Ben güçlü olmak zorundayım. Ben herkese yardım etmeliyim. Ben ailemi asla üzmemeliyim. Ben herkes tarafından sevilmeliyim.
Ama bunların hangisi gerçekten senin? Hangisi senin seçimin? Hangisi sadece yıllar boyunca sana öğretilen bir rol? Bunu anlamanın en kolay yollarından biri şudur. Bir günlüğüne bütün insanların senden beklentilerini ortadan kaldırdığını düşün. Kimse seni yargılamıyor. Kimse sana kızmıyor. Kimse hayal kırıklığına uğramıyor. Kimse ne yaptığını umursamıyor. O zaman nasıl yaşardın? Sabah uyandığında ilk olarak ne yapardın? Hangi insanla görüşürdün? Hangi işi yapmak isterdin? Neyi bırakırdın? Neyi denemek isterdin? Belki de bu soruların cevapları, gerçek seni yıllardır sakladığın yerden çıkarabilir. Çünkü çoğu insanın sorunun ne istediğini bilmemesi değil, istediği şeyi istemeye hakkı olduğuna inanmamasıdır. Kendini başkalarıyla kıyaslamayı bırak. Kendin için yaşamayı öğrenmenin önündeki en büyük engellerden biri de kıyaslamadır. Sosyal medyada birini görürsün. Daha iyi bir arabası vardır. Daha güzel bir evi vardır. Daha başarılıdır. Daha fit görünüyordur. Daha fazla seyahat ediyordur. Ve bir anda kendi hayatına bakıp "Ben geride kaldım" demeye başlarsın. Ama bilmediğin bir şey vardır. Sen onun hayatının tamamını değil, sana gösterdiği kısmını görüyorsun. Ve kendi hayatının bütün zorluklarını, onun hayatının en güzel görüntüleriyle karşılaştırıyorsun. Bu savaşın kazanılması mümkün değil. Stoacıların bakış açısında insanın başkalarının sahip olduklarına değil, kendi karakterine ve kendi gelişimine odaklanması gerekir. Çünkü senin yolun başka birinin yoluyla aynı değil. Başka biri senden önce başarıya ulaşabilir. Başka biri senden daha fazla para kazanabilir. Başka biri senden daha hızlı ilerleyebilir. Ama bunların hiçbiri senin değerini belirlemez. Senin tek gerçek rakibin dünkü halindir. Bugün dünden biraz daha disiplinliysen bir adım ileridesin. Bugün kendine biraz daha dürüstsen bir adım ileridesin. Bugün sırf başkaları istiyor diye evet demek yerine gerçekten istemediğin bir şeye hayır diyebildiysen bir adım ileridesin. Bazen gelişim büyük değişimlerle gelmez. Bazen gelişim kendine verdiğin küçük sözleri tutmaktır. Kendine zaman ayır. Hayatın içinde sürekli bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz. İş, aile, arkadaşlar, sorumluluklar, telefon, mesajlar, bildirimler. Ve bütün bunların arasında kendimize ayırdığımız zaman giderek azalıyor. Sonra bir gün kendimizi neden yorgun hissettiğimizi anlamıyoruz. Çünkü insan sadece çalışmaktan yorulmaz. Sürekli başkalarının ihtiyaçlarına cevap vermekten de yorulur. Bu yüzden kendin için yaşamak istiyorsan, kendine ait zaman yaratmalısın. Telefonunu kapat. Bir süre sessiz kal, yürü. Düşün. Yaz. Oku. Sadece otur. Hiçbir şey yapmadan birkaç dakika geçirmek bile bazen zihninin sana yeniden ulaşmasını sağlar. Çünkü gürültünün içinde insan kendi sesini duyamaz. Ve belki de yıllardır aradığın cevap yeni bir insanda, yeni bir işte, yeni bir şehirde, yeni bir başarıda değil, kendi sessizliğinde seni bekliyordur. Kendine verdiğin sözleri tut. Kendine güvenmek istiyorsan, önce kendine verdiğin sözleri tutmalısın. Yarın başlayacağım. Bugün son kez. Bir daha yapmayacağım. Bu sefer gerçekten değişeceğim. Bu cümleleri kendine defalarca söylediğinde ama hiçbirini uygulamadığında, zihnin sana güvenmeyi bırakır. Bu yüzden büyük sözler verme. Küçük sözler ver. Ve onları tut.
her gün 10 dakika yürümek, bir sayfa kitap okumak, bir saat telefondan uzak durmak, bir kişiye gerektiğinde hayır demek, ertelediğin bir işi tamamlamak. Bunlar küçük şeyler gibi görünebilir. Ama karakter böyle inşa edilir. Çünkü kendine verdiğin her sözü tuttuğunda, kendine şunu söylersin: ben kendime güvenebilirim. Ve bu duygu, başkalarının seni onaylamasından çok daha değerlidir. Herkesi seni anlamasını bekleme. Kendi hayatını yaşamaya başladığında, bazı insanlar seni anlamayacak. Bunu kabul et. Çünkü sen değiştiğinde, seni eski halinle tanıyan insanlar, yeni halini anlamakta zorlanabilir. Sen artık daha az konuşabilirsin. Daha fazla sınır koyabilirsin. Bazı insanlardan uzaklaşabilirsin. Hayatında farklı kararlar alabilirsin. Ve biri sana, sen çok değiştin diyebilir. Belki gerçekten değiştin. Ama her değişim kötü değildir. Bazen değişmek, kendine geri dönmektir. Yıllarca başkalarını memnun etmeye çalıştıysan, ilk kez kendini seçtiğinde bencil görünebilirsin. Yıllarca herkese evet dediysen, ilk kez hayır dediğinde soğuk görünebilirsin. Yıllarca sessiz kaldıysan, ilk kez sınır koyduğunda sert görünebilirsin. Ama kendini tanıdıkça şunu öğrenirsin: herkesin seni doğru anlaması senin sorumluluğun değildir. Sen niyetini bil, değerlerini bil, ne için yaşadığını bil. Gerisi senin kontrolünde değildir. Hayatını kendi ellerine al. Ve şimdi bütün bunların bizi getirdiği yer burası. Kendin için yaşamak, hayatı istediğin gibi rastgele yaşamak değildir. Sorumluluktan kaçmak değildir. İnsanları önemsememek değildir. Bencillik değildir. Kendin için yaşamak, kendi hayatının sorumluluğunu üstlenmektir. Kim olduğunu bilmek, neyi savunduğunu bilmek, neyi istemediğini bilmek, kime zaman ayıracağını seçmek, neyi bırakacağını bilmek ve en önemlisi, kararlarının sonuçlarını başkasına yüklememektir. Çünkü hayatının kontrolünü eline aldığında, artık bahanelerin de azalır. Onun yüzünden böyle oldum. Ailem izin vermedi. İnsanlar beni anlamadı. Şartlar kötüydü. Bunların bazıları gerçek olabilir. Ama bir noktadan sonra insanın önünde tek bir soru kalır. Peki bundan sonra ne yapacaksın? Stoacı düşüncenin gücü tam olarak burada ortaya çıkar. Geçmişi değiştiremezsin. Başkalarının düşüncelerini değiştiremezsin. Her şeyi kontrol edemezsin. Ama bugün vereceğin kararı kontrol edebilirsin. Bugün nasıl davranacağını, kime zaman ayıracağını, neye hayır diyeceğini, neyi bırakacağını ve hangi insan olmak istediğini sen seçebilirsin. Belki hayatında her şeyi değiştirecek gücün yok. Ama hayatının yönünü değiştirecek kadar gücün var. Ve bazen insanın ihtiyacı olan tek şey budur: yönünü değiştirmek. Bir anda bütün hayatını değiştirmeye çalışma. Bugün sadece bir şey seç. Uzun zamandır istemediğin halde yaptığın bir şeyi bırak. Uzun zamandır söylemek istediğin bir şeyi söyle. Kendine ayırmadığın bir saat ayır. Ertelediğin bir hedefe yeniden başla. Ve en önemlisi, bugün verdiğin kararı başkasının onayına bağlama. Çünkü hayat kısa. Ve bir gün geriye dönüp baktığında, sana en çok acı verecek şey, başarısızlık olmayabilir. Belki de hiç denememiş olmak olacak. Hiç kendi yolunu seçmemiş olmak. Hiç kendine gerçekten ait bir hayat kurmamış olmak. İnsanların ne diyeceğinden korktuğun için kendi hayatını ertelemiş olmak. Bu yüzden kendine şu soruyu sor:
Eğer bugün hayatımı yeniden kurmaya başlasaydım, ilk olarak neyi değiştirirdim? Cevabı hemen bulmak zorunda değilsin. Ama bu soruyu yanında taşı. Çünkü bazen hayatı değiştiren cevap bir anda gelmez. İnsan onu düşünerek, sessizlikte, kendiyle baş başa kaldığında yavaş yavaş bulur. Ve belki de yıllardır başkalarının sesini dinlediğin için şimdi sıra kendi sesini duymaktadır. Belki bu videoyu izlerken bazı şeyleri fark ettin. Belki uzun zamandır başkalarını memnun etmek için kendi isteklerini ertelediğini, belki sırf insanlar ne der diye bazı kararları alamadığını, belki de hayatının bir bölümünde kendi istediğin şeyleri değil, senden beklenenleri yaşamaya başladığını düşündün. Ama artık şunu biliyorsun. Kendin için yaşamak, başkalarını hayatından çıkarmak değildir. Kendini hayatından çıkarmamaktır. Sev. Yardım et. Ailene değer ver. Arkadaşlarının yanında ol. İnsanlara iyi davran. Ama bütün bunları yaparken kendini unutma. Çünkü kendini sürekli feda ettiğinde bir süre sonra verecek hiçbir şeyin kalmaz. Bugün konuştuğumuz her şeyi tek bir cümlede toplamak gerekirse, başkalarının seni nasıl görmek istediğine göre değil, nasıl bir insan olmak istediğine göre yaşa. Herkes seni anlamayabilir. Herkes seni desteklemeyebilir. Herkes verdiğin kararları doğru bulmayabilir. Ama hayatının sonunda o hayatı yaşayacak olan yine sensin. Bu yüzden bugün kendine küçük bir söz ver. Başkalarının senden beklediği bir şeyi değil, kendin için yapmak istediğin bir şeyi seç. Ve onu yap. Büyük olması gerekmiyor. Belki uzun zamandır ertelediğin bir hedef. Belki söylemekten korktuğun bir hayır. Belki kendine ayıracağın bir saat. Belki de sadece sessizce oturup ne istediğini düşünmek. Ama bugün kendini bir kez olsun öncelik haline getir. Şimdi senden yorumlarda tek bir cümle yazmanı istiyorum. Kendi hayatımı yaşamayı seçiyorum. Bu cümleyi yazarken sadece yorum yapmak için yazma. Kendine verdiğin küçük bir söz olarak düşün. Belki de bu videodan sonra başlayacak değişimin ilk adımı olur. Ve unutma, hayatını herkesin beklentilerine göre yaşarsan, sonunda herkes senden memnun olabilir. Ama sen kendinden memnun olmayabilirsin. O yüzden başkalarının hayatında figüran olmak yerine, kendi hayatının sorumluluğunu al. Kendi yolunu seç. Kendi hatalarını yap. Kendi derslerini çıkar ve kendi hikayeni yaz. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Huzur seninle olsun.